Bu videoda paylaşacağım taktiklerle Cursor AI'yı daha verimli kullanacaksınız. Merhaba, ben Eray. Yazılım mühendisiyim. Yaklaşık 5 yıldır yapay zeka ile iç içe çalışıyorum. Cursor'la öğrendiklerimi YouTube videolarıyla Udemy kursumda ve hazırladığım bir kitapla sizlerle paylaşıyorum. Şimdi videoya geçelim. İlk olarak Cursor Agent ayarlarına bakacağız. Şimdi sol üstten Cursor ayarlarını açıyorum. Chat kısmının altındaki Enable Auto Run Mode kısmını buluyorum. Bunu tıklayarak açıyorum. Bunu açtıktan sonra Agent modunda kullanırken chat'i biraz otonom hale gelecek. Yani size terminal veya başka komutları onay istemeden kendisi onaylayıp devam edecek. Burada size önermek istediğim bir ayar var. Delete File Protection. Bunu açın. Bunu açtığınızda Cursor size sormadan bir dosyayı silmeyecek. Otomatik olarak Cursor'un dosya silmesini bunu engelliyoruz. Şimdi size bir örnek göstereyim. Örneğin sağ tarafta normal agent kullandığımda, autorun modu açmadığımda, bir istekte bulunduğunda cevap geldiğinde burada index.html dosyasını açayım mı gibi, çalıştırayım mı gibi komutu bize soruyor. Ama autorun modu açtığımızda her şeyi ayarlıyor, hatta localhost'u bile ayarlamış. Sadece buna tıklamanız yeterli diyor. Bir de agent'taki ikinci ayarımız auto apply to files outside context in manual mode. Bu da konteksin dışındaki dosyaları da, yani bağlamanın dışındaki dosyaları da isteğimize göre dahil ediyor. Şimdi örnek olarak diyelim ki bir to-do list uygulaması geliştiriyorsunuz. Projede şu dosyalar olsun: app.js, to-do list.js gibi. Chat'te de sadece app.js ekli olsun. Siz de şu promptu vermiş olun: uygulamada tamamlanmış görevleri filtreleyecek bir özellik ekle dediniz. Eğer bu ayar kapalıysa ve sadece odak noktanız app.js dosyası ile chat'te de bu varsa, agent sadece app.js dosyası için işlem yapıyor ve diğer dosyalara dokunmuyor. Bu da doğal olarak bu durumda eksik veya hatalı bir sonuç çıkıyor. Bir de agent tarafındaki son ayarımız iterate on lead. Bu ayarda lint hatalarını ve tip hatalarını, koddaki tip hatalarını kendiliğinden düzeltmesini sağlıyor. Bu ayarımız da açık olsun. Şimdi Project Rules ile ilgili bir ipucu vereceğim. Buradaki description'ımız çok önemli arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi cursor'ın içinde de açıklaması var. Agent rule açıklamasını okuyabiliyor ve buradaki açıklamaya göre hangi rules dosyasını seçeceğini kendi karar veriyor. O yüzden buradaki açıklamaya önem veriyoruz. Burası bizim için önemli. Şimdi chat'teki tüyolarımıza geldik. Şimdi chat içerisindeki add sembolünü kullanacağız. Zaten siz aktif olarak kullanıyorsunuz ve kendi taktiklerimi paylaşacağım şimdi. Şimdi add işareti yaptığımızda buradan bir dosya veya direkt klasöre ekleyebiliyoruz. Eğer komple Codebase eklemek istiyorsanız, Codebase kalktı biliyorsunuz. Buraya direkt gelip dosyanızın adını yazabilirsiniz. Mesela benim dosyamın adı Shopier Service. Bunu yaptığımda buradaki bütün dosyaları ve klasörleri chat'in içerisine dahil edecek. Yani Codebase'e eklemiş olduğum bir nevi. Bir de doküman eklemeniz. Buradaki dokümanları istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Official veya unofficial olan dokümanları da ekleyebilirsiniz. Veya Git'le çalışıyorsunuz veya Git'te bir arkadaşınızla beraber çalışıyorsunuz. Add deyip Git deyip buradaki değişikliklerle alakalı sorular sorabilirsiniz. Örneğin burada ne değişiklikler yapıldı, bana anlat diyebilirsiniz. Örneğin burada bu komuta neler yapılmış, değişiklikleri bana anlat dedim. Bunun gibi sorular sorabilirsiniz. Bir de sık kullandığım bir kısa yol var. Örneğin biz burada diyelim ki 3 adet dosya açtık. Bu 3 adet dosyayı da aynı anda chat'e eklemek için burada slash komutuna basıyorum. Add open files to context dediğimde buradaki bütün açık sekmeleri direkt chat ekranına aldım. Bir de görsel eklemeyi kullanabilirsiniz. Ben bunu da sık kullanıyorum. Artık görseli daha iyi çalışıyor eskiye göre. Evet, taktiklerimiz bu kadar arkadaşlar. Cursor ile ilgili daha fazla video izlemek istersen oynatma listeme bakabilirsin.